Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi platin ve paladyuma da hemen bir bakalım. Yalnız şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu gene veri günü olduğu için bazı sorular geliyor. Veri beklentiniz nedir? Veri nasıl gelirse nasıl hareketler oluşur gibi. Arkadaşlar bu tür soruların cevapları olmaz. Bunu defalarca hemen hemen her veri gününde anlatmaya çalışıyorum. Bir kere trade ediyorsanız verinin nasıl geleceği, ne geleceği sizin için önemli olmamalı. Çünkü verinin ne geleceği veya nasıl gelirse ne olacağı önceden öngörülemez bir durumdur. Burada önemli olan veri geldiğinde piyasanın bunu nasıl algılayıp nasıl fiyatladığını anlayabilmektir. O nedenle de eğer bir sisteminiz, bir stratejiniz yoksa veri saatlerinde trade etmek büyük zararlara sebep olabilir. O nedenle hep uyarıyorum, veriyi önemsemeyin, veri saatlerinde piyasadan uzak durun. Trade edenler için bir sonraki gün ancak daha sağlıklı bir piyasa oluşur. Orta uzun vadeliler içinse 2 gün en azından bir piyasanın oturmasını bekleyin. Ondan sonra işlemlerinize yön verin. Veri trade etmek öyle kolay bir şey değildir. Her iki yöne de çok sert hareketler gelebilir ve terste kalma ihtimaliniz çok yüksektir. Verinin ne geleceğini de bilecek bir müneccimlik veya falcılık gibi bir gücüm yok benim. O yüzden bu tür gereksiz soruları lütfen sormayın. Bunu cevaplayanlara da çok fazla kulak asmamanızı tavsiye ederim. Çünkü kimsenin bu tür verileri önceden bilebilme gücü yoktur. Büyük yatırım fonları bile bünyelerinde yıllık milyon dolar para harcadıkları ekipler çalıştırıp bu olası verileri önceden hesaplamaya çalışırlar. Onlar dahi yanılabiliyorken bizim tek başımıza kalkıp bu veriler hakkında ahkam kesmemizin çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Evet, şimdi hızlıca bir grafiklerimize bakalım. Platinle başlayacağım. Platinde yukarıda 1101 direncimiz korunuyor. Aşağıda ise 1053-1042 destek bölgemiz var. Şuradaki yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. Bugün gelecek veriye göre kırılımları takip edeceğiz. Burada bu destek bölgelerini kıran, ihlal eden sert hareketler gelebilir. O nedenle piyasanın durulmasını beklemek çok önemli olacaktır. Yukarıda kalıcı olarak 1101 kırılırsa şu yatay bant yüksekliği kadar ilk başta bir hareket gelir. Aşağıda da 1042 kalıcı şekilde kırılırsa anlık ihlallerden bahsetmiyorum. Gene bu yükseklik kadar satışların derinleşme ihtimali vardır. Ancak veriden önce bu bölgenin ne yöne kırılacağını, verinin ne geleceğini bilsek dahi bu kırılımın ne yönü olacağını bilemeyiz. Çünkü gelen veriyi piyasanın nasıl fiyatlayacağını öngörmemiz mümkün değildir. Buradan platinin bir haftalık grafiğine de bakmak istiyorum. Haftalık grafikten de baktığımızda platin için yukarıda 1103-1075 direnç bölgemiz var. 2 haftadır bu bölgeyi fiyatlıyoruz ve bu direnci çalıştırır durumda. Veri sonrasında 1103 üstünde kalıcı olduğu takdirde yükselişlerin devamı, bu direncin çalışması durumunda da burada satışların gelebileceği ve bir düzeltme sürecine girebileceğini düşünürüz. Buradan hızlıca bir paladyumun saatlik grafiklerine dönmek istiyorum. Bakın burada da şu yatay bandı, daha geniş bir yatay band içinde hareket ediyoruz. Yukarıda 1844-1816 direnç bölgemiz, aşağıda ise 1684-1660 destek bölgemiz var. Bir ara destek direnç bölgesi olarak da 1754-1740 bölgesini takip edeceğiz. Yani şu yatay bandın gene kırılımı veriyle birlikte netleşecektir. Veriden önce bu seviyelerin ne yöne kırılacağını öngörmek mümkün değildir. Buradan paladyumun haftalık grafiğine bir bakalım. Paladyumda daha henüz bir yükseliş süreci göremediğimiz için bakın şu düşüş trendinde devam ediyor hala. Yukarıda takip ettiğimiz direnç bölgesi 1882-1766 bölgesi. Bu 1882'nin geçilmesiyle düşüş trendinin de sonlandığı bir süreci takip ederiz. Yalnız hemen yukarıda da bakın şu bir önceki tepe bölgesi 1992 direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeler veri pozitif bir süreç yaşanırsa takip edeceğimiz seviyeler. Aksi takdirde de haftalık grafiklerden baktığımızda aşağıda 1653-1501'lere kadar satışların derinleşme ihtimali var ve şu düşüş trendinin korunduğu bir süreci takip ediyor olacağız. 1501 kırılmadığı sürece problem yok. Bu bölgeden 3. defa bakın geçmişte bir destek almış olacağız. Bu destek çalıştığı sürece dönüşlerin, yükselişlerin paladyumda da başlayacağını düşünüyorum. Ancak tabii geçmişe, daha da geçmişe dönüp baktığımızda şu 2011 sonrasını bir hatırlatmak isterim. Bu bölgede yatay hareket
hareket edip tekrar yükselişe geçmesi paladyumun çok güçlü durduğu bir süreci gösterdi. Şu yatay süreçte altının yarı fiyatına düştüğü, gümüşün de 1/4 fiyatına düştüğü süreçte paladyum yatay hareket etti. Sonrasında da yeni yüksekler yaparak tarihi zirvelerine ulaştı. O nedenle de şu an yükselişlere çok fazla katılamıyor çünkü zaten düşmedi. Burada paladyum yatırımcısı altın, gümüş ve platindeki yükseliş sürecini takip edecek. Burada yükselişlerin devamı paladyumda da yükselişleri tetikleyecektir. Evet, platin ve paladyum için de kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.